Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz bahçıvan pantolonun yapılışını anlatacağım sizlere. Çok güzel, çok şirin bir model oldu. Çok da kolay, herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Renk uyumuna ben çok bayıldım, beğendim. Renk numaralarını, iplerin kodlarını hepsini videonun içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkası böyle, arkası düz, önü desenli, modelli bir pantolon çalışması oldu. Pantolonumuzun boyutu 1-1,5 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Eğer büyütmek isterseniz ya da küçültmek isterseniz videodaki sayılardan küçük yapmak isterseniz videodaki sayılardan ikişer üçer ilmek eksiltip sıra sayılarında ona göre bir sıra 2 sıra eksiltip küçük modelini yapabilirsiniz. Büyük isterseniz de 3-4 ilmek büyütüp sıralarında birkaç sıra fazla yaparsanız pantolonunuzun boyutu büyür arkadaşlar. Dediğim gibi 1-1,5 yaşa uygun oldu pantolonumuz, fakat bu haroşa örgü kullandıkça biraz esneme yapacağı için uzun süreli kullanılabilecek bir pantolon oldu. Haroşa örgüler o şekildedir arkadaşlar. Düz örgüye göre haroşa örgü daha çok esneme yapar. Ama tabi bu hemen bir kere giydiğinde esnemez. Kullandıkça açılır. Şu şekilde bakın, esneme yaptığını görebilirsiniz. İşte dediğim gibi uzun süreli kullanabilirsiniz. Şimdi buyurun hep beraber pantolonumuzu örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bacağımın bir kısmını, bir tarafını ördüm. Şimdi diğer tarafını sizlerle beraber öreceğiz. Bir farklılık olmadığı için, iki tarafta aynı olacağı için ben bir tarafını ördüm. Sadece şu aradaki ilmekler değişecek. Onu da şimdi örerken ben size anlatacağım. Öncelikle kullandığım ipleri göstereyim. Bu şekilde bir tane de krem ipim var. Himalaya Anti-Peeling Everyday Superlux ipini kullanıyorum. En çok bunu kullanacağız. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Daha sonra benim elimde bu ipler vardı. Ben o yüzden bunları tercih ettim. Yani aynı markadan da alabilirsiniz. Ya da zaten kalınlıkları, incelikleri aynı olduğu için ben bunları kullanmayı tercih ettim. Bu da yine Kartopu Baby One 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bebe ipimiz bunlar da. Evet, dediğim gibi kalınlıkları aynı olduğu için ben bu ipleri tercih ettim. Markaları farklı ama sıkıntı olmaz. Sadece inceliklerinin, kalınlıklarının aynı olmasına dikkat edin. Şimdi 3,5 numaralı şişimde ben bir bacağını ördüm. Şimdi yedek ip şişiniz varsa 3,5 numaralı onunla örebilirsiniz. Yoksa benim gibi yine aynı bu şiş üzerinden ben örmeye devam edeceğim. Şimdi nasıl yapacağım? Bu tarafta kenarda kalacak. Yine diğer bacağım için ilmeklerimi atmaya başlayacağım. Evet. Öncelikle pantolonumuzun diğer bacağı için toplamda 28 ilmek atacağız arkadaşlar. Şu kısım için 28 tane ilmek atacağız. Evet, bir miktar ipimi ayırıyorum. Uzun olsa da fark etmez çünkü zaten dikiş yapılacak. Ve ilmeklerimi çok sıkı olmayacak şekilde atıyorum. Evet, ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Siz farklı şekillerde de atıyor olabilirsiniz. Hiç problem değil. Evet, toplamda 28 ilmek
atacağız. Daha sonra bacağımızın lastik kısmını örmeye devam edeceğiz. Evet, bir sayalım. 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 ve 28. Şimdi buradan bu şekilde bir düğüm atıyoruz ve örmeye başlayacağız. Lastik örgümüzü öreceğiz. Dediğim gibi bakın, bu şişimizde duruyor. Hiçbir sakıncası da olmuyor, sıkıntısı olmuyor. Ben bu şekilde örüyorum. İlk sıramızda normalde ilk ilmekleri ben örmeden alırım. Yalnız burada ilk öreceğimiz için ilk ilmek olduğu için örerek alacağım. Evet, ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Lastiğimizi bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek. Bu şekilde lastik örgümüzü öreceğiz. Arkadaşlar, kanalımda ilk videolarda ters ve düz örgüleri anlattım. Ayrıntılı bir şekilde oradan da izleyebilirsiniz. Eğer ters ilmeği, düz ilmeği bilmiyorsanız yahut da hiç ilmek atmayı, örgü örmeyi bilmiyorsanız, ilk videolarımda zaten adım adım hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Oradan da daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu örmüş olduğumuz pantolon, bahçıvan pantolon, çok basit. Herkesin çok rahat bir şekilde örebileceği bir model arkadaşlar. Genelde görüyorsunuz haroşalardan oluşacak. Lastik kısmını ördükten sonra bütün örgümüz haroşa olarak ilerleyecek, devam edecek. Herkesin yani rahatlıkla yapabileceği bir pantolon. Gösterişli ve kolay. Evet, bakın, arka sırayı ördük bu şekilde. Şimdi çeviriyoruz örgümüzün ön yüzüne, bakın. Burada da ters düz ilmeklerimiz oluştu. Bu ters düz ilmeklerimiz oluştu. Artık burada devamlı düzleri düz, tersleri ters örerek lastiğimizi oluşturacağız. Evet. Şunu da söyleyeyim. Lastik örgümü toplamda 13 sıra ördüm. Daha sonra renk değişimi yaptım. Evet, bakın, düz örgümüz, ters örgümüz, düz örgümüz, ters örgümüz, düz örgümüz, ters örgümüz. Evet. Bu şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak toplamda 13 sıra lastik olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ben lastik kısmını tamamlayayım. Geleyim, sonra hep beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 13 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi bakın, burada ilk sarı ipimizle başlamışız. Hemen sarı ipimi çıkartıyorum. Buradaki ipimi bağlıyorum. Sıkıcı bir düğüm atıyorum. Evet. Sonra bu kahverengi ipimi kesiyorum. Şimdi burada tekrardan kahverengi ile sarıya düğüm yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu ilk modelimizi yapacağız.
Burada şimdi örerken 5 ilmek artış yapacağız. 28 ilmek başlamıştık. Toplamda 33 ilmek olana kadar ilmeklerimizi çoğaltacağız öncelikle. Bu sırası hiç fark etmez. Yani 2 ilmek örüp bir artırmışsınız, 5 ilmek örmüşsünüz, artırmışsınız. Bu hiç fark etmez. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve iplerimi geriye doğru atıyorum. Ve normal sarı ipimle örmeye başlıyorum. Düz örgü örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi düz örgü örüyoruz. Ben haroşa örgümü düz örgülerden oluşturduğum için düz örgü örüyorum. Siz ters örgülerden oluşturuyorsanız ters örgü olarak örebilirsiniz. Evet, şimdi biraz ördüm. Bir ilmek artırdım. Devam ediyorum. İkinci ilmeğimi artırdım. Üçüncü ilmeğimi artırdım. Dördüncü ilmeğimi artırdım. Ve son artışımız kaldı. Evet. Beşinci ilmeğimi de artırdım. Toplamda 33 ilmeğimiz olmuş oldu artık şişimizde. Evet, ilk sıramızı bu şekilde ördük. Örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Ve yine burada bütün ilmekleri, artırmış olduğumuz ilmekler de dahil, hepsini düz örgü örüyorum. Haroşa oluşturuyorum. Bir sıra haroşa oluşturacağım. Evet, dediğim gibi siz haroşaları ters örgüyle örüyorsanız ters örgülerinizi örebilirsiniz. Ben düz örgülerden oluşturuyorum. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim ve bitirdim. Evet, bakın bir sıra haroşa örgümüz oluşmuş oldu. Şimdi ikinci sırada şöyle göstereyim. Çizgilerimi üçer sıradan oluşturdum arkadaşlar. Bir sıra düz haroşa örüyoruz. İkinci sırada bakın pomponlarımız ikinci sırada yapıyoruz. Üçüncü sırayı da düz hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Şimdi bu sırada pomponlarımızı yapacağız. Pomponlarımızın sırası nasıl olacak? Şimdi en başta 5 ilmek öreceğiz. 2, 4, 5 ilmek öreceğiz. 6. ilmeğe pompon yapacağız. Sonrasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 ilmek öreceğiz. 18. ilmeğe bir tane daha pompon yapacağız ve 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimizi öreceğiz. Evet, bu sırada bu şekilde pomponlarımızı yapacağız. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bu sol bacağımız, bu sağ bacağımız. Burada biz 5 ilmekle başlayacağız. 5 ilmek öreceğiz. Bir pompon, 17 ilmek öreceğiz. Bir pompon, 9 ilmek öreceğiz. Bu bacakta peki nasıl yaptım sayılarını? Burada 9 ilmekle başladım. 9 ördüm. Bir pompon yaptım. 17 ördüm. Bir pompon yaptım. 5 ilmek ördüm. Şimdi bu bacağımızın A kısmı ya, orta kısmı, arada kalacak olan kısım. Burası da arada kalacak olan kısım. O yüzden burada 9 ilmek bırakıp burada da 9 ilmek ayırdım.
Yani simetri yapmış oldum arkadaşlar. Burada en başta 9 ilmeğimi ördüm. Sonra pompon yaptım. 9 ilmeğimi sağ bacağımda ise sona bıraktım. 5 ilmekle başladım. Burada da 5 ilmek sondaydı. Yani bu kenar, burası da kenar. Bu kenarda 5 ilmek bırakmış oldum. Ve bu kenarda da toplamda 5 ilmek bırakmış oldum. Ortalarda da 9 ilmek burada, 9 ilmek burada olmuş oldu. Yani simetri yaparak yaptım pomponlarımızı. Evet, şimdi arkadaşlar anlamadığınız yerler olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Bazen yorumlarınız bende görünmüyor. Eğer ulaşamadıysanız Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Önce ne demiştik? 5 ilmeğimizi öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 6. ilmeğe modelimi yapacağım. Modelimi bir tığ yardımıyla yapıyorum. Ben 2,5 numaralı tığ kullandım. Evet. İpi alıyorum. İlmeği. Ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Çok sıkı olmasın. Doladım. Aynı ilmeğin içine batıyorum. Çıkartıyorum. Ve 2 kere de çekiyorum. 1, 2. Ama son ilmekten geçirmiyorum. Şimdi 2 ilmek olmuş oldu. Doluyorum. Yine aynı ilmeğin içinden geçiriyorum. Yine 2 kere de çıkartıyorum. 1 ve 2. Evet. Bazen bu şekilde şeyler de olabiliyor. İlmeklerim şişimden çıktı. Evet, taktım. Evet, bakıyoruz. 3 ilmek oldu şimdi. Tekrar doladım. Yine aynı ilmeğin içine batırıyorum. Ve 1, 2 çıkardım. 4 ilmek oldu. Doladım. Yine aynı ilmeğe batıyorum. 1 ve 2. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek olmuş oldu. Şimdi bu 5 ilmeğin hepsini birden geçirdim içinden ve bir zincir çekip sabitliyorum ve şişime takıyorum. Evet, bu şekilde ilk pomponumuzu yapmış olduk ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 ilmek ördüm. Şimdi 18. ilmeğe ne yapacağım? Modelimi yapacağım. İlmeği aldım. İpimi içinden geçiriyorum. 1, 2, 3. Doladım. Aynı ilmeğin içerisine batıyorum. 1, 2 kere de çıkardım. 2 ilmek oldu. Doladım. Aynı ilmeğe batıyorum. 1, 2 kere de çıkardım. 3 ilmek oldu. Doladım. Aynı ilmeğe battım. 1, 2 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4 ilmeğim oldu. Doladım. Aynı ilmeğe battım. 1, 2 kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğim olmuş oldu. Ne yapıyorum? İpimi dolayıp içerisinden geçip hepsini topluyorum ve bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum. Şişime takıyorum ve geri kalan 9 ilmeğimi de örüyorum. Modelimiz bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Modelimizi yapmak da çok basit. Evet, ilk model sıramızı böylelikle tamamlamış olduk.
Şimdi arkadaşlar arka sırayı aynı şekilde haroşa örgülerle öreceğim. Evet, burada modelimiz çok basit, örmesi çok basit ve çok hızlı bir şekilde üretip örebileceğiniz bir model pantolon. Sadece burada bu ilmek sayılarını ayarlamak önemli. Yani bu aralarda kaç ilmek bırakacağız? Mesela bacakları birleştirdiğimizde ortaya ilmek ekliyoruz. Sonra ilmekleri eksiltiyoruz. Eksilttikten sonra kaç ilmek kalıyor? Yine aralarındaki orantıyı ayarlamak lazım. Sadece bu önemli olan. Ama ben size bunların sayısını ayarladım. Ve bunların sayısıyla birlikte vereceğim için sıkıntı değil. Bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Büyüttükçe kaç ilmek ekliyorsanız onları mesela şeylerin o pomponların arasında düzenli bir şekilde dağılımını sağlayıp yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz pantolonun boyutunu. Hiç problem olmaz. Aradaki sayıları ona göre eşitlersiniz. Evet, bakın 2 sıra haroşam olmuş oldu. Şimdi ben bir sıra gideceğim, bir sıra geleceğim. 3 sıra haroşayı tamamlamış olacağım. Sonra yine kahverengi ipime geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bir sıra daha haroşa ördüm. Bakın 3 sıra haroşamı tamamlamış oldum. İlk sıradaki gibi. Şimdi yine aynı şekilde kahverengi ipimi bağlayacağım. Sıkıştırıyorum. Sarı ipimi kestim. Sarıyla kahverengiyi de dömcük yapıp güzelce sabitliyorum. Şimdi artık kahverengi ipimizle öreceğiz. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra kahverengi ipimle örüyorum. Daha sonra yine aynı şekilde buralarda kesip ipimi eklediğim gibi krem ipimi ekliyorum. Daha sonra bir sıra düz örüyorum. Arka sırayı örüyorum. Ön tarafa geldiğimde ikinci haroşa sırasında bakın bir tane pomponum var. Bunun sayılarını peki nasıl yapıyorum? Bunun sayılarını da 14 ilmek örüyorum. 15. ilmeğe modelimi yapıyorum ve 18 ilmek örüyorum. Evet. 14 ilmek örüyorum. Hatta şu şekilde yazılı olarak da göstereyim. 14 ilmek örüyorum. 15.'ye model yapıyorum ve geri kalan 18 ilmeğimi örüyorum. Bu örgümüzde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir taraf sağ taraf, bir taraf sol taraf olduğu için az önce de ne demiştik? Yani şu sayıları arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Bu tarafı 5 başladık. Bir tane pompon yaptık. 17 ördük. Bir pompon yaptık. 9 ördük. Burayı da tersinden başlıyoruz. 9 ördük. Bir pompon yaptık. 17 ördük. Bir pompon yaptık ve 5 ördük. Aynı şekilde şimdi ikinci çizgimizde, yani krem ipimize geçtiğimiz zaman da nasıl yapacağız? Buradan 14 tane ilmek öreceğiz. Bir tane pompon yapacağız ve 18 ilmek öreceğiz. Bu tarafta peki nasıl yaptık? Bu tarafta da 18 ilmekle başladık. 18 ilmek ördük. Bir pompon yaptık ve 14 ilmeği ördük, bitirdik. Bu şekilde. Yine sarı ipimize geçtiğimiz zaman da aynı bu tarafta ne yaptıysak, bu sırada ne yaptıysak aynı sırayı izleyerek sarı ipimizin ikinci çizgisini de aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonra yine aralarda kahverengi sayımız 10 sıra arkadaşlar. Çizgilerimiz 3'er sıra. Yine sarı ipimden sonra 10 sıra kahverengi örüyorum. Yine 3
sıra krem ipimden modelimi yaparak örüyorum. Yine dediğim gibi bu şekilde tekrarlayarak ben yine bacak boyumu tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle ben ipin renk numaralarını vermedim. Şimdi sizlere ipin renk numaralarını veriyorum ki bu renkleri ben çok yakıştırdım. Birbirine de çok uyumlu oldu. Bu şekilde örmek isterseniz bakın bu kahverengi ipin renk numarası 73.443. Bu kahverengi ipimin. Bu Himalaya'nın. Bu sarı ipimin renk numarası K331 Kartopu Baby One. Bir de Kartopu Baby One yine krem ipimin renk numarası K025. Ben bu renkleri kullandım. Siz farklı renkler de tercih edebilirsiniz. İstediğiniz gibi renklerin uyumunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar anlattığım gibi ben bacak boyumu tamamlayayım geleceğim. Model yapma sayılarımı da bu şekilde tekrardan göstereyim. Şimdi ben bacağımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Bakın aynı seviyeye getirdim. Şimdi üst kısmına geçiş yapacağız. Yalnız ben şöyle bir ölçüsünü de vereyim sizlere. Bir bacak boyu 22 santim olmuş arkadaşlar. Bu şekilde. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre ya da elinizin sıkılığına göre ördüğünüz benim yaptığım boyutta benim yaptığım sıralarda örmüş olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi boyu kısa ya da uzun da olabilir. Ona göre kendiniz ayarlarsınız. Şimdi arkadaşlar burada kahverengi ipimize geçiş yapacağız. Şöyle ben bağlayayım tekrardan. İki bacağın birleştirmesini yapacağız. Burada. Evet. Şimdi bacak kısımlarında bu pompon sayılarımız aynı ilerliyordu. Şimdi üst tarafa geçtiğimizde tabi sayı artacağı için sayılarımız da değişecek yine. Ama ben size onun sayılarını ördükçe vereceğim. Şimdi öncelikle şimdi krem ipimizde sıramız, bacağımız bittiği için şimdi kahverengi ipimize geçiş yapıyoruz. Kahverengi ipimizi örmeye başlayacağız. Kahverengi ipimizi 10 sıra örüyorduk. Şimdi yine aynı üst bedende de 10 sıra kahverengi, 3'er sırada modelle birlikte diğer renkleri yapacağız. Evet, şimdi kahverengi ipimize geçişimizi yaptık. Bu ördüğümüz bacağımızı sıra sonuna kadar örüyoruz. Yine haroşa olacak şekilde. Haroşa örgünün artı yanı arkadaşlar biraz lastik gibi olduğu için kullandıkça uzama yapacaktır. Yani haroşa olarak ördüğünüz bir örgüyü uzun süreli kullanabilirsiniz. Düz örgülerde bu esneme payı çok fazla olmadığı için yani haroşayı kullandığınız kadar uzun kullanamayabilirsiniz. Haroşa dediğim gibi lastikli, lastik gibi olduğu için bir müddet sonra kullana uzar. O yüzden daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi burada 5 ilmek artıracağım arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Burada ne yapıyoruz? Şimdi bu örgümüzü birleştireceğiz. Evet, hemen bu parçamı farklı bir şişime aktardım. Göstermesi daha kolay olsun diye.
Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane sıkı sıkı ilmek attık. Hemen bu kesmiş olduğum ipi buradan bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağlayalım. Evet. Bu şekilde bağladım ve örgüme devam edeceğim. Evet. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Araya 5 ilmek ekledik. Toplamda 2 bacakta bir tanesinde 33, bir tanesinde 33, toplamda 66 ilmeğimiz olacaktı. Araya 5 ilmek daha ekledik. Toplamda 71 ilmeğimiz oldu. Şimdi örerken A kısmında eklediğimiz kısımda bir sağında bir solunda eksiltmeler yapacağız. Birkaç sıra, çok değil. Eklemiş olduğumuz ilmek sayısı kadar eksiltme yapacağız. Orayı, yani fazlalık ilmeğini içerisinden eksiltip ortadan kaldırmış olacağız. Evet, bu şekilde örüyoruz. Şimdi arkadaşlar arka sırayı da bakın bu şekilde pantolonumuzu A kısmından birleştirdik. Şimdi ben arka kısmı da haroşa olarak öreceğim. Ön kısmında burada eksiltmeleri beraberce yapacağız. Evet arkadaşlar, ben arka sırayı ördüm. Ön sıramdan da biraz ördüm. Bakın şimdi burada eklediğim 5 ilmeği ilmek tutucularımın arasına aldım ki karışmasın diye üst sıralarda. Şimdi burada kesim işlemine başlayacağız. Öncelikle şu bir ilmek benim bu bacağımdaki ilmeklerden bir tanesi. Onu örmeyeceğim. Şimdi şöyle alayım. Şu ilmek tutucuyu bir çıkartayım. Tekrar geri takıyorum. Bir tane bu bacak ilmeğinden, bir tane ortaya eklemiş olduğumuz ilmeklerden ikisini bir alarak örüyorum. Bir tane eksiltmiş oldum ve hemen ilmek tutucumu buraya koydum. Bu şekilde bir tane eksiltmiş olduk. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakın bir tane aradaki ilmek, hemen onu da şöyle bir alayım. Çıkartıyorum. İlmek tutucumu geri taktım. Bakın bir tane aradaki ilmeklerden, bir tane de bacak ilmeğinden ikisini bir alarak örüyorum. Evet, bu şekilde arada 3 ilmeğimiz oldu. Buradaki ilmeğin bir tanesini eksiltmiş olduk. Şimdi aradaki 5 ilmek 3 ilmeğe düştü. Şimdi bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. 2 ilmeğimizi böylelikle eksiltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu sırayı yine bu şekilde tamamlayacağım. Arka sırayı da aynı şekilde haroşa olarak öreceğim ama eksiltme yapmayacağım. Yine ön sırada bir eksiltme işlemi daha yapacağız. Onu da beraber yapalım. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Arka sırayı da öreyim. Ön sırada yine hep beraber eksiltme işlemimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ben yine kesim yapacağım yere kadar geldim. Bu şekilde bu sırayı tamamladım. Arkayı ördüm ve bu bacağımı da ördüm. Kesim yapacağım yere geldim. Şimdi şu ilmeğimi alıyorum. İlmek tutucumu çıkardım. Tekrar taktım. Bir tane bacak ilmeğinden, bir tane de araya eklemiş olduğumuz ilmeklerden ikisini bir alarak ördüm. Ve tutucumu geri taktım. Burada bir ilmeğim kalacak arada, ördüm. İlmeğimi aldım, tutucumu çıkardım.
tekrardan bir tane ara ilmekten, bir tane de bacak ilmeğinden bir ördüm. Tutucumu tekrardan takıyorum. Evet. Bakın ortada tek bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı öreceğim. Yine ön sırada son artık eksiltme işlemimiz var. O işlemi de yapıp eksiltmelerimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ben öreyim. Eksiltme yerine geldiğimde yine sizlerle beraber eksiltme işlemimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ben bir önceki sıramı tamamladım. Arka sırayı da ördüm. Şimdi ön sırada bu bacağımı ördüm. Ve artık son eksiltme işlemi. Şimdi bakın, bacak ilmeğinden bir tanesi var. Onu alıyorum. İlmek tutucumu çıkartıyorum. Orta ilmeğim çıkardım ve bir tane daha ilmek. Şurada bu da diğer bacağımdaki ilmek. Şimdi arkadaşlar, bu 3 ilmeği birden alacağım. Evet. Böylelikle 2 ilmeği aynı anda eksiltmiş olduk. Yani şu anda şişimde toplamda 65 ilmeğim kalmış oldu arkadaşlar. Eksiltme işlemlerini de böylelikle tamamladık. Şimdi toplamda 10 sıra kahverengi ipimizden örecek şekil yapacağız. Daha sonra sarı ipimizle yine çizgilerimizi ve modelimizi yapacağız. Ben şimdi 10 sıra kahverengi ipimle öreyim. Daha sonra sarı ipimle beraberce geçiş yapalım. Pomponları kaç ilmek aralıklarla koyacağımı hesaplayayım hem ben. Geldiğimde sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 10 sıra kahverengi ipimle ördüm. Sonra sarı ipime geçtim. Sırada sarı ipim vardı. Sarı ipimle de bir sıra haroşayı ördüm. Şimdi bu sırada modelimizi uygulamaya başlayacağız. Sayı aralıklarını da vereceğim. Daha sonra krem ipimizle yapacağımız modelimizin sayılarını da oluşturdum. Onları da vereceğim. Evet, şimdi öncelikle sarı ipimizle başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ördüm. 5. ilmekte model yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, bacaktaki sayılar değişikti. Şimdi sayılar değişti. Ben o sayıları kendi şişimde 65 ilmek vardı. Bu 65 ilmeğe göre ayarladım. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım. Evet, ilk modelimizi yapıyoruz bu şekilde. 2 ilmek kaldı, doladım. Aynı yere batıyorum. 2 kere de çıkartıyorum. Bu popcorn modeli deniliyor. Fıstık deniliyor. Pompon deniliyor. Bu modelin yapılışı ayrıca kanalımda mevcut. Onu da ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet. Böylelikle ilk pomponumu yaptım. 4 ilmek ördüm. Bir model yaptım. Şimdi 15 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm ve 16. ilmeğime popcornumu yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Doluyorum. Aynı ilmeğin içine batıyorum. 1, 2. Doladım.
battım, 1 2 doladım, battım, 1 2 1 2. Evet, 5 ilmek oldu. Hepsini bir çıkartıyorum. Bir zincir çekip modelimi bitiriyorum. Evet. Şimdi 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi 12. ilmeğime tekrar model yapacağım. 1 2 3 zincir çektim. Doluyorum, batıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Evet. Şimdi tekrar 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğime model yapıyorum. 1 2 3 doladım, batıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Evet. Bu modelimizi de bitirdik. Şimdi 15 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. 16. ilmeğime model yapacağım. Geride 4 ilmeğim kalacak. Bu sayılar niye böyle farklı derseniz arkadaşlar, bir alt sıradaki modellerle de ortalamaya çalıştığım için sayılar bu şekilde farklılık gösteriyor. Orantı olsun istedim, ortalamak istedim. O yüzden sayılar bu şekilde oldu. Bir de ben çok böyle fazla pompon olsun istemedim. Yani az olsun, daha böyle tatlı dursun diye. Çok sık sık yapmak isteyebilirsiniz. Pomponunu çoğaltmak isteyebilirsiniz. O da sizin elinizde. Aradaki sayıları eşitleyerek kendiniz sayıları oluşturarak yapabilirsiniz. Ve sonraki 4 ilmeği örüyorum. Ve böylelikle ilk gövdedeki sarı modelimizin pomponlarını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sarı ipimizdeki pompon sıralarımız, sayılarımız bu şekilde. Ben
Onu yine yazdım sizin için aralıklarını. Krem rengimizde de 13 ilmek yapacağız. 14.'ye model 13 ilmek örüp 14.'ye model yapacağız. 18 ilmek örüp 19.'ya model yapacağız. Tekrar 18 ilmek örüp 19.'ya model yapacağız ve sonunda 13 ilmek kalacak. Bu da krem rengi ipimizin pompon aralık sayıları diyeyim. Sarı rengimiz de bu şekilde. Şimdi bu sarı ipimizdeki sıra bittikten sonra yine 10 sıra kahverengi ipimizle öreceğiz. Daha sonra krem ipimize geçeceğiz ve bu sayıları uygulayacağız. Daha sonra krem renginde ipimiz bitince yine 10 sıra kahverengi öreceğiz. Sonra yine sarıya geçip bu sayıları uygulayacağız. Toplamda arkadaşlar şu araları saydığımızda, şu haraşo sayılarını saydığımızda 39 sıra haraşo olana kadar öreceğiz. 39 sırayı tamamladıktan sonra kol altı kesimlerine başlayacağız. Şimdi ben gideyim kol altı kesimlerini yapacağımız yere kadar örüp geliyorum. Sonra beraberce eksiltmelerimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 39 sıramı tamamladım. Şöyle söyleyeyim, ben şu krem ipte yapmış olduğum işte pomponların sayısını değiştirdim. Normalde 3 tane pompon yapmış olacaktım bir öncekinde. Sanki 3 tane az olacak gibi geldi. 4 taneye çıkardım. Siz benim verdiğim bir önceki sayılarla yaptıysanız yine de problem değil. Yalnız ben 4 tane yapmak istedim. Sayılarını da şu şekilde göstereyim tekrardan. Bunlar yeni sayılarımız arkadaşlar. 13 ördüm, bir pompon yaptım, 13 ilmek ördüm, bir pompon yaptım, 13 ilmek ördüm, bir pompon yaptım, 13 ilmek ördüm, bir pompon yaptım ve 9 ilmeğim kaldı en sonunda. 4 tane yapmak isterseniz bu sayılarda yapabilirsiniz ama bir önceki verdiğim sayılarla da yaptıysanız hiç problem değil arkadaşlar, sıkıntı değil. Şimdi ben tamamladım. Şimdi kesimlerine başlayacağız. Yalnız şöyle bir ölçüsünü de vereyim sizlere. A kısmına kadar olan ölçü 18 santim arkadaşlar. Evet. Şöyle bacakla bir ölçüsünü de vereyim. Evet, toplamda 39-40 santim civarı olmuş bacak boyumuzla birlikte. Şimdi artık burada arkadaşlar bakın kahverengi ipimi bağladım. Şimdi artık yine 10 sıra haroşa örgüm var kahverengi ipimde. Burada eksiltmelere başlayacağım. Eksiltmelerimizi de arkadaşlar örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Sadece arka yüzde yapmayacağız. Şimdi şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu iplerimi arka tarafa attım. 1 2 bir saniye 2 3 4 5 6 bakalım 2 4 6 tane ilmek ördüm ve şimdi burada bir tane eksiltme yapacağım. Şu iki ilmeği bir alıyorum. Evet, bu tarafta bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi örgümün sonuna kadar yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Yine sol tarafta 8 ilmek kaldığında bir eksiltme daha yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, eksiltmeleri örgümün ön yüzünden yapıyorum. Hem sağda hem solda. Daha sonra arka sırada örgümü düz bir şekilde örüyorum.
Normalde 4 sırada bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Yani bir sıra eksilteceğim. Bu sırada eksilteceğim, arkaya öreceğim. Ön sıraya geldiğimde eksiltme yapmadan öreceğim. Arka sırayı öreceğim. 4 sırayı tamamlayacağım. 4 sırayı tamamladıktan sonra 5. sırada tekrardan eksiltmemi yapacağım. Evet. Sıra sona kadar haroşamızı örelim. Tabi sıra sonunda 8 ilmeğimiz kalacak. Bakalım 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kalmış. Bu 6 ilmeğimiz devamlı kenar patı olarak kalacak. Hep bu 6 ilmeğimizden burada 6 ilmek ördükten sonra bir tane eksiltme yaptık. Burada da 6 ilmeğimizi örmeden hemen önce 2 ilmeğimizi bir alarak örüyorum ve son 6 kalan ilmeğimizi de örüyorum. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 4 sırada bir, yani bir sıra eksiltme yapacağız. Bir sırada eksiltme yapmayacağız. Eksiltmelerimizi örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzünü düz olarak örüp geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben 10 sıra haroşamı öreyim kahverengi ipimle. Sonra geleceğim, hep beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 10 sıra haroşamı ördüm ve 2 sıra, yani 4 sırada bir eksiltmemi de yaptım. Yani 4 sıra 2 sıra haroşa ediyordu. Yani 2 sıra haroşa, 2 haroşa sırasında bir eksiltmemi yaptım. Şimdi yine eksiltme sırası, yalnız krem ipime geçiş yapacağım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şu 6'şar ilmekleri hep yine kahverengi ipimle öreceğim. Krem ipimi bu 6 ilmekten sonra bağlayacağım. Hep beraber şöyle başlayalım. Netleştireyim kamerayı. Evet. Yine her zamanki gibi ilk 6 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi krem ipimi aldım. Buraya bağlıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar, bu kahverengi ipimi bağladım. Kenarda tutuyorum. Koparmıyorum yalnız. Böyle, pardon. Burada hemen eksiltme yapacaktık. 2, 4, 6 ilmeğimizi ördük. Çünkü hem krem ipime geçiş yapacağım, hem de bakın buradan 2 ilmeği eksilteceğim. Burası eksiltme sırasıydı çünkü. Ve daha sonra krem ipimizin ilk sırasını örmeye devam edeceğim. Şimdi yine bir kahverengi ipe daha ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bu ipi yedek ipiniz varsa yedek ipinizi açabilirsiniz. Eğer yoksa da ipimizin orta kısmından diğer ucunu bulup çıkartabilirsiniz. Yahut da en başta krem ipinizden, kahverengi ipinizden küçük bir
miktar ayırabilirsiniz. Mesela şöyle ben şu kadar bir ipimi ayırmıştım. Şimdi onu da sıra sonunda bağlayacağız. Bu kenarlar 6 ilmek, lastik patı dediğimiz kenar ilmekleri olduğu için onları bu şekilde kahverengi ip olarak devam etmesi daha hoş olacak. O yüzden o şekilde devam etmek istedim. Şimdi bakıyoruz. 2, 4, 6, 8 ilmek kalmalı. 2 ilmeğimi daha örüyorum. Evet. 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği bir alıyorum. Bir eksiltmemi yapıyorum. Hemen burada arkadaşlar bu ayırmış olduğum ipi krem ipime bağlıyorum. Bunları kesmiyoruz arkadaşlar. Yani bir burada kes, bir burada kes. 3 sıra boyunca orada kes, burada birleştir. Olmasın diye bu şekilde kesme yapmadan örmek istediğim için, ama yine aynı şekilde kesim de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil, ama 3 sıra boyunca bir orada kesersiniz, bir burada kesersiniz, bir orada kes, bir burada kes. Yani çok hoş olmaz gibi geldi. O yüzden burada da farklı bir şey yapmak istedim. Evet, iyice sıkıştırdım. Ve burada kahverengi ipime geçiş yapıyorum. Krem ipimi koparmadan yine eksiltmemi yapmıştım. Evet. Burada bu şekilde. Evet. 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi çeviriyorum. Yalnız iplerinize dikkat edin. Biraz bu esnada karışabilir. Şimdi tekrardan bakın, burada yine kahverengi ipimle başlıyorum. 6 ilmeğimi öreceğim. Evet. Şimdi kahverengi ipimi bırakıyorum. Ve krem ipime geçiş yapacağım. Şu şekilde. Bakın, bu ipi böyle alıyoruz. Şimdi bunu yalnız bu şekilde değil, ipimizi çaprazlayarak yapacağız arkadaşlar. Daha sağlam olabilmesi için. Dediğim gibi biraz ipiniz karışabilir. Bu ipimizi çekiyoruz. Bakın, burada çaprazladım, sıkıştırdım ve burada krem ipimden devam ediyorum. Evet, bakın. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ipimizi orada çaprazlayarak geçiş yaparsak orayı hem daha sıkı tutmuş oluyoruz. Yani ayrık kalmıyor burada. Eğer bu ipimiz burada kalır, bu ipimizi buradan devam edersek burası bu şekilde ayrık kalır. Ama biz ne yapıyoruz? Çaprazladığımız için daha sıkı, daha birleşik yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu sırada zaten biliyorsunuz ki pompon modelimiz olmayacaktı. O yüzden bu şekilde düz olarak örüyoruz. Şimdi bir sonraki sırada pomponlarımızı yapacağız.
Yalnız sayılarını ayarlamamız gerekiyor. Evet. Sıra sonuna geldik. Dediğim gibi bu ipimizi bakın. Bu ipimizi bu şekilde yapıyorum. Bu ipimizi de bu şekilde geçiriyorum. Ve buradan kahverengi ipimle örmeye devam ediyorum. Şurayı sıktığımızda bakın hemen sıkışıyor. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Evet. Şimdi bu sırada model yapacağız arkadaşlar. İpimiz aşağı taraflarda biraz karışıyor ama mühim değil. Çok uzun sıra örmeyeceğimiz için çabucak toparlanır. 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Şimdi krem ipime geçeceğim. Bir saniye. Şöyle. Evet, yine kahverengi ipimi bıraktım. Burada bir ilmek örüyorum krem ipimden. İkincisinde model yapacağım arkadaşlar. Evet. Aldım ikinci ilmeğimi. 1 2 3 zincir çektim. Bir doladım. Ve modelimi yapmaya başladım. Arkadaşlar benim bu ayarladığım sayılar tamamen bana ait rakamlar. Siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yani hiç problem değil. Ama ben bu şekilde ortalayarak yaptım. Şimdi 13 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ilmek ördük. Bir tane model yapacağız. Şu arkadaki şiş her şeyi karıştırıyor. 2 ve 3 doladım. Evet, 5 ilmek oldu. Hepsini topladım. Şimdi 11 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Evet, 12. ilmeğe tekrar model yapıyorum. 1 2 3 1 2 doladım.
1 2 1 2 1 2 ve çıkardım. Evet. Şimdi tekrardan arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tekrar bakın, burada son bir ilmekten önce 2 ilmeğe modelimizi yapacağız. 2 ve 3. Bu sırada bir önceki sırada eksiltme yapmıştık. Bu sırada zaten eksiltmemiz yok. Bu sırada model sıramız oldu. İki, 4, 5. Evet, son modelimizi de yaptık ve krem ipimizle model sıramızı tamamladık. Son ilmeğimi de ördüm ve kahverengi ipime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet. Bu sırayı da böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada yine bir önceki sırada gösterdiğim gibi normal şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, ipimizi nasıl çaprazlıyorduk? Hemen bu tarafa atıp krem ipimi üzerinden geçiriyorum. Yalnız geçirmeden önce şöyle birazcık şu ilmeği sıkıştıralım. Sonra krem ipimize geçiş yapıyoruz. Evet. Bu şekilde krem ipimizle modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi sayıları ben size göstereceğim tekrardan. Yazdım bir kağıda. Şimdi bu sıradan sonra bir sıra daha krem ipimizi öreceğiz, biliyorsunuz. O sırada eksiltme yapacağız. Daha sonra o sıradaki eksiltmeler bitince kahverengi ipimize geçiş yapacağız komple. Yine 10 sıra öreceğiz eksiltmelerle beraber. Sonra sarı ipimize geçeceğiz. Şimdi sarı ipi geçiş yaptığımızda yine tabii ki model aralarındaki sayılar değişecek. Onu da sizlerle paylaşacağım. Kaç sırada bir, kaç ilmekte bir model yaptığımı. Evet. Krem ipimi ördüm. Krem ipimi hemen alıyorum bu tarafa. Kahverengi ipimi de bu şekilde geçiriyorum. Ve kahverengi ile devam ediyorum. Evet. Döndüm. Şimdi kremle son sıramızı öreceğiz. Onu da beraber yapacağız. Yalnız kremdeki uyguladığım model sayıları bunlar arkadaşlar. Bu şekilde bir ilmek ördüm, bir model yaptım, 13 ilmek ördüm, bir model yaptım, 11 ilmek ördüm, bir model yaptım, 11 ilmek ördüm, bir model yaptım ve bir ilmeği de ördüm.
Bu şekilde krem ipimdeki modelimi de tamamladım. Şimdi son sırayı da birlikte yapalım. Çünkü ipimizi de keseceğiz. Burada diğer kahverengi ipi bırakacağız. 2, 5, 6 ipimi bıraktım. Evet, krem ipimi alıyorum. Birazcık karıştığı için düzelttim. Evet, burada direkt kesim yapacağım arkadaşlar. Burası kesim sırası. Kremin ilk sırasında kesim yaptık. İkinci sırasında model yaptık, kesim yapmadık. Üçüncü sırasında kesim yapıyoruz. 2 ilmeği bir alarak örüyoruz. Evet, bu şekilde başladık ve devam ediyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmek daha keseceğiz. Arkadaşlar, sarı ipime geçeceğim zaman da aynı bu şekilde yapacağız kahverengi ipleri. Sıranın sonundaki 6 ilmekten önce de yine kahverengi ipimi bağlayacağım. Aynı şeyi sarı ipimde de uygulayacağım. Kenarlarda bu şekilde kahverengi iplerim devam edecek. Evet. Şimdi krem ipimden son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeği de bir alarak eksiltmemi yapıyorum ve kahverengi ipime geçiyorum tekrardan. Evet. Şimdi bu arka sırada kahverengi ipimi bu taraftaki o küçük olarak bağladığımız kahverengi ipimizi bırakacağız. Keseceğiz yani. Evet. Altı ilmeğimi ördüm. Şimdi burada kahverengi ipimi kesiyorum. Ve buradaki krem ipime bağlıyorum. Yalnız sıkı bir şekilde bağlayın ki ilmekleriniz gevşemesin. Evet. Böylelikle bir tane ipi saf dışı bırakmış olduk. Evet, şimdi burada tekrardan krem ipimle devam ediyorum. Sıra sonunda da bu krem ipimi bitireceğim. Çünkü 3 sırayı zaten tamamlamış olacağım. Biraz bu şekilde karışık oluyor ama arkadaşlar zaten 3'er sıra renk geçtiğimiz için çok uzun sürmüyor o karışıklık. O yüzden katlanılabilir bir karışıklık diye düşünüyorum. Bitince de pantolonumuz bu şekilde görüntüsü daha hoş olacak. Çerçeve içine alınmış gibi duracak. O yüzden bu şekilde yapmak istedim. Evet, şimdi krem ipimizin de sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Krem ipimi de böylece kestim ve krem ipimi de kahverengi ipime bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle sıkıştırıyorum.
karışıyor. Evet, iyice sıkıştırıyorum. Ve tekrar bir düğüm daha atıyorum ki gevşemesin. Tamamdır. Ve döndüm. Buradan ve kahverengi ipimle devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu şekilde krem ipimizle sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan yine kahverengi ipimize geçiyoruz ve yine 10 sıra boyunca kahverengi ipimizle örüyoruz. Yine bir sıra eksiltme, bir sıra normal, bir sıra eksiltme, bir sıra normal, o şekilde öreceğiz. Şimdi krem ipimizin bu son sırasında eksiltmemizi yapmıştık. Kahverengi ipimizin ilk sırasında eksiltme yapmayacağız. O yüzden yine aynı şekilde tek kahverengi ipimizde haroşalarımızı örmeye devam edebiliriz. Şimdi ben öreceğim. Daha sonra üst kısmındaki delik yerlerine geldiğimde, eksiltmelerimi tamamladığımda geleceğim arkadaşlar. Gereken bilgiyi sizlerle paylaşacağım yine. Evet arkadaşlar, ben kesimlerimi tamamladım. Şimdi toplamda 37 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 37. 37 ilmeğim kalana kadar kesimimi yaptım. Son sarı ipimle de modelimi yaptım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Modelimin yapacağım sıramda, eksiltme sıramda. Bu 6 ilmeği ördükten sonra 2 ilmek birden eksiltiyordum. Eksilttiğim için 1 ilmek saydım. 1, 2. 2 ilmek örüp bir model yaptım. 10 ilmek ördüm, bir model yaptım. 10 ilmek ördüm, bir model yaptım. Sonunda da 3 ilmek kalmıştı. Bir ilmeğini ördüm. 2 ilmeğini bir alarak bir tane daha eksiltme yapıp burada 2 ilmek örmüş oldum. Sonra yine aynı şekilde sizlerle beraber yaptığımız gibi örgüm örüp bitirdim. Şimdi arkadaşlar bu kahverengi ipimle bir sıra daha haroşa ördüm. Bu eksiltme sıramda. Eksiltmelerimi tamamladım. 37 ilmeğe ulaştım. Arka sırayı da ördüm ve geldim. Şimdi buradan sonra 3 sıra daha haroşa örüp örgümüzü bitireceğiz. 3 sıra haroşada düğme delikleri yapacağız arkadaşlar. O yüzden beraberce yapalım. Şimdi bir sıra haroşamız, kahverengiyle haroşamızı yaptık, eksiltme sıramızı. Şimdi bu sırada normal bir şekilde düz haroşa örgümüzü öreceğiz arkadaşlar. Eksiltme veya artırmamız yok. Bir sonraki sırada düğme deliklerini açacağız. Bu sırayı dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Üç sıra haroşadan sonra artık pantolonumuzun ön bedenini bitirmiş olacağız. Pantolonumuzun arka bedenini de arkadaşlar aynı şekilde yapacağız. Sadece tek fark tek kahverengi ipimizle öreceğiz. Başka hiçbir fark yok. Model yapmayacağız. Düz bir şekilde kahverengi ipimizle örüp geçeceğiz. Aynı bu şekilde nasıl kaç sayıyla başladıysak, kaç artırma, kaç eksiltme yaptıysak, kaç sıra ördüysek hepsini aynı şekilde yapacağız. Sadece üst kısımda askılarını farklı olarak askı yapacağız. Ön tarafta düğme deliği, arka tarafta da pantolonumuzun askılarını yapacağız. O da pantolon askılarını nasıl yapacağız? 6 ilmekten oluşturacağız. Bu kenarlarda 6'şer ilmek ayırıyorduk ya kahverengi ipimizde. İşte o 6 ilmeği askı olarak kullanacağız arka tarafta da.
Şimdi bu sırayı öreyim. Sizlere anlatacağım nasıl yaptığımı. Bu ön bedeni bitirelim. Daha sonra sizlerle yine arka tarafı nasıl öreceğimizi anlatacağım. Çok kolay. Arka tarafta hiçbir ayrıntı, detay yok. Burada bu modelimiz ve çizgilerimiz vardı ön tarafta. Arka tarafta yok. Sadece kahverengi ipimle örüp geçiyorum. Aynı 28 ilmek paçalardan başlıyorum. Lastikten sonra 33 ilmeğe çıkartıyorum. Bacak boyu bittikten sonra ortaya kısmında yine 5 ilmek ekleyip yine aynı şekilde eksiltmelerimi yapıyorum. Yani bir farklılık olmayacak. Şimdi burada düğme deliği yapacağız. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ve 3. 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği bir aldım arkadaşlar. Evet. Ve devam ediyorum. Bakın. Burada bir tane düğme deliği açılmış oldu. Şimdi devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakalım 2, 4, 5. Evet. Burada da ilk önce 2 ilmeğimi bir alıyorum. Bir tane doluyorum. Ve 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. Bu şekilde düğme deliklerimizi de açmış olduk. Şimdi arka sırayı haroşa olarak öreceğim. Bir sıra daha haroşa örgü yapacağım. Yani bu sırayı öreceğim, ön sırayı öreceğim, arka sırayı tekrar öreceğim ve örgümü bitireceğim. Şimdi ben örgümü bitireyim. Kesim yapmayı hep beraber başlayalım arkadaşlar. Evet, ben tamamladım örgümü. Şimdi artık ön bedeni bitirebiliriz. Kesim işleminde arkadaşlar örerek kesme tekniğini kullanıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm ve üzerinden geçirdim. Ördüm ve üzerinden geçirdim. Kesme işlemimi bu şekilde yapıyorum. Evet. Bakın çok düzgün bir kesme işlemi oluyor. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar ben kesme işlemimi tamamlayıp geleceğim. Sonra beraber devam edeceğiz. Evet. Ben tamamladım örgümü. Şimdi arkadaşlar şöyle ben arka bedeni ördüm. Dediğim gibi bu örmüş olduğumuz parçadan tek farkı düz olması, hiçbir renk karıştırmıyoruz. Bir de askılarının olması. Askıları da nasıl yaptım size anlatayım. Askıdan 6 ilmek ördüm. Bu kenarlarda hep 6 ilmek kalıyordu ya. O 6 ilmeği askı olarak kullandım. 6 ilmek ördüm ve geri kalan tüm ortadaki ilmeklerin hepsini kestim. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi bu şekilde haroşa örgü olarak ördüm. Bu taraftaki 6 ilmeğimi şişimde beklettim. Buradaki 6 ilmeğimi ördükten sonra
askı boyumu tamamladım. Şimdi askı boylarını da vereceğim. Daha sonra örgüme arka tarafından buradan ip bağlayıp buradaki örgüme devam ettim. Yine aynı boyutta olana kadar. Yani tek farkı bu arkadaşlar. Başka bir farkı yok. Şöyle size boyunu da vereyim, askı boyunu. 17 santim. Askı boyumuz 17 santim arkadaşlar. 17 santim olana kadar örüyoruz. Şimdi dikişlerimize geçeceğiz. Bu kenarlardaki ilmek tutucular ne derseniz kesim yapmaya başladığımız yerlere taktım ki bu tek renk olduğundan dolayı fark edilmeyebilir diye buralardan dikişini yapmaya başlayacağız. Şimdi örgümüzün düz yüzleri iç tarafa gelecek şekilde bu şekilde ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Evet. Bakın bu kenarlardan dikişlerimizi yapacağız. Daha sonra bu kenardan dikişimizi yapacağız. Bu şekilde aşağıya kadar. Daha sonra da arkadaşlar bu orta kısmı birleştireceğiz. Orta kısmını da şu şekilde U şeklinde birleştireceğiz ve pantolonumuz bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi şu kenardan dikiş yapma işlemine başlayalım. İpimi birazcık kısa bırakmışım burada. O yüzden iğneme tekrardan ip bağlayayım. Biraz uzunca bir ip kesiyorum. Düğüm yapıyorum. Daha sonra bu kalan ipleri içe doğru zaten gizleyeceğiz. Şimdi öncelikle köşeleri bir birleştirelim. Ben birleştirmeyi bakın burada düğüm atmıştık ya, bu ipin zaten iplik iplik ortasından geçiriyorum. Daha sağlam olsun diye. Buradaki kalan ipimizi de dikiş yaparken içten yürüteceğim. O da gizlenmiş olacak. Evet, köşeyi sabitledim. Bakın kenarlarda şu şekilde ilmeklerim var. Bu ilmeklerle buradaki ilmekleri bakın karşılıklı olarak dikeceğim. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet, bakın buradaki ilmeğimi aldım. Buradaki ilmeğimi de geçirdim. Bakın buradan tekrardan şu ipi de dediğim gibi iç taraftan yürüteceğim. Buradan ilmeğimi taktım. Buradaki ilmeğimi de taktım. Ve çekiyorum. Bakın buradaki ilmeğimi taktım. Hemen yanındaki ilmeği de takıyorum. Evet. Karşılıklı ilmeklerimizi atlamadan dikişini yapıyoruz. Evet. Dikiş işlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Taktım, geçirdim. Buradan geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben dikişimi tamamlayacağım. Daha sonra pantolonumun bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Dikişimi sonuna kadar çekmeye gerek duymuyorum. Aynı şekilde orta kısmını dikerken de aynı yöntemi uygulayacağım.
Diğer kenarı dikerken de aynı yöntemi uygulayacağım. O yüzden videoyu uzatmaya gerek yok. Sormak istediğiniz sorularınız ekstradan olursa bana videonun altına yorum kısmından yazabilirsiniz. Velev ki oradan size dönüş yapmadıysam birkaç ilmek Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü bazen yorumlarınız bana düşmeyebiliyor. O yüzden Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Evet, ben şimdi gideyim dikişimi tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, böylelikle bakın dikişlerimi de yaptım ve pantolonumuz bu şekilde bitmiş oldu. Çok cici bir pantolon oldu. Şimdi ben size bunun boyutunu vereyim, ölçülerini vereyim. 1-1,5 yaşa uyumlu oldu arkadaşlar boyu. Şöyle askıdan itibaren boyu 59,5-60 santim civarı arkadaşlar. Sonra şu aradan ağa kadar olan kısım 30 santim. Bacak boyu 21,5-22 santim. Şöyle çevirelim. Elimizin boyu da 27,5-28 santim civarı oldu. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda, projelerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma eğer abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.